Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bize en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi olan ilticam devam ederken Amerika'da çalışma hakkım oluyor mu, olmuyor mu sorusunun cevabını konuşacağız. Videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara da YouTube videolarımızda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum ve sizlere iltica prosedürünü açıklıyorum. Bize en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi, Amerika'da iltica başvurusu yaptıktan sonra başvurum beklemedeyken çalışabiliyor muyum şeklinde. İltica başvuruları bazı durumlarda uzun sürebiliyor. Bu eyaletten eyalete ya da dosyadan dosyaya değişebiliyor. İltica başvuruları 3-4 ay kadar da sürebiliyor. 1-2 yılda sürdüğü oluyor. Hatta daha uzun sürdüğü de. Bu süreç içerisinde çalışabiliyor muyuz, çalışamıyor muyuz? İşte bunu konuşacağız. Öncelikle size ana kuralları açıklayacağım. Ondan sonra da Trump hükümetinin değiştirdiği kısımlardan bahsedeceğim ve o değişikliklerden nasıl etkilenmeyeceksiniz onlara değineceğim. Şimdi öncelikle eğer iltica başvurunuz 150 günden fazla bir süredir beklemedeyse çalışma iznine ve sosyal güvenlik numarasına başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Bu başvuruyu biz müvekkillerimiz adına yapıyoruz. Bu ayrı bir başvuru türü yalnız. Yani göçmenlik ofisi size 150 gün dolduğunda otomatik olarak çalışma izninizi ve sosyal güvenlik kartınızı göndermiyor. Sizin aktif olarak bu başvuruyu yapmanız lazım. Bu I-765 denen 7 sayfalık bir form. Çalışma izni başvurunuz için bu form dolduruluyor ve eklenmesi gereken dokümanlar da ekleniyor. Ayrıca aynı form üzerinden sosyal güvenlik numaranıza da başvuruyu yapıyoruz. Çalışma izni başvuruları iltica ofisine yapılmıyor yalnız. Bu başvuruların yapıldığı ayrı bir servis merkezi var. Doğru servis merkezini seçerek başvurularımızı yapıyoruz. İlk çalışma izni başvurusunun onaylanması genel olarak 30 ila 60 gün arasında değişiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra sizin vermiş olduğunuz adrese çalışma izni kartınız gönderiliyor. Bu bir kimlik kartı gibi, yani Türkiye'deki ehliyetler gibi aynen, ve bu kart ile Amerika'da her türlü işte hukuki olarak çalışabiliyorsunuz. Çalışma izni kartı geldikten sonra Sosyal Güvenlik Departmanı'ndan da sosyal güvenlik numaranız, SSN yani Amerika'da Social Security Number denilen ve Amerika'da hukuki çalışmanızı sağlayan numara geliyor. Bu numara size atandığı andan itibaren artık Amerika'da bütün hayatınız boyunca tek bir sosyal güvenlik numaranız oluyor. O da bu numara oluyor. İşte bu gelen çalışma kartınızla ve sosyal güvenlik numaranızla beraber Amerika'da hukuki olarak çalışmaya hak kazanıyorsunuz. Bu kart bazı durumlarda 1 yıllık, bazı durumlarda ise 2 yıllık veriliyordu. Şu anda çoğunlukla 1 yıllık veriliyor ve çalışma izni kartınızın bitiş tarihine yakın bir zamanda yenileme için başvuruyu yapabiliyorsunuz. Bu ilk çalışma izni kartınızın herhangi bir ücreti yok. Yani Amerikan hükümeti herhangi bir başvuru ücreti almıyor bu ilk çalışma izni başvurularında. Ana kuralımız, yani yıllardır uygulanan kural bu şekilde. İlk iltica başvurusu yaptığınız andan 6 ay sonrasında genel olarak çalışma hakkınız doğmuş oluyor. Peki bu 6 ay içerisinde çalışabiliyor muyum? İşte onu videonun sonunda size açıklayacağım. Videomuza devam etmeden önce eğer bu tarz sizin sorduğunuz soruları yanıtladığım videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğene tıklayın ki biz de bilelim ve bu tarz videoları daha fazla çekelim. Ayrıca kanalımıza haftalık en az bir video yüklüyoruz. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdi biliyorsunuz bir hükümet değişikliği oldu. Joe Biden hükümetinden önce Trump vardı ve Trump maalesef göçmenlere, iltica edenlere karşı olumsuz bir tutum sergiledi. Bu iltica başvurularına da yansıdı tabii ki. İltica başvurularında geçici çalışma izinlerinde şu şekilde değişiklikler yapıldı. Öncelikle 150 gün olan süreyi 365 güne çıkardı. Yani iltica başvurusu beklemedeyken 365 gün geçecek. Ondan sonra çalışma iznine başvurabilirsiniz dendi. Böyle bir kural çıkardı. Şimdi bu kural 1. İkinci kural, eğer Amerika'ya
yasa dışı girip ilticaya başvurup ve çalışma iznine başvurduysanız çalışma izniniz reddoluyor. Üçüncü kural ise eğer iltica başvurunuzu Amerika'ya geliş tarihinizden bir yıl içinde yapmadıysanız o zaman çalışma iznine hak kazanmıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, bu kuralların hepsi şu anda yürürlükte, hepsi geçerli ama çok önemli bir ayrıntı durum var burada. Amerika'da göçmen haklarını savunan iki dernek class action dediğimiz bir grup davası açtı. Bu davanın amacı Trump'ın getirdiği bu geçici çalışma iznine başvuruyu geciktiren veya engellemeye çalışan kuralların iptal edilmesini sağlamak. Bu grup davasına isteyen herkes katılabiliyor. Buna katılım ücretsiz ve katılan kişiye hiçbir olumsuz etkisi yok şu aşamada. Biz müvekkillerimizi bu gruba üye yapıyoruz. Zaten üyelik işlemi çok basit bir işlem. 3-4 dakika arası sürüyor. Bu gruba üye olanlara Trump'ın getirdiği bu yeni kurallar uygulanmıyor arkadaşlar. Yani etki etmiyor. Bu arada bu davaya üye olmak demek sizin mahkemeye gideceğiniz anlamına gelmiyor. Sizlik hiçbir durum yok. Sadece o dernek avukatları bu dava üzerine çalışıyor. Tekrar açıklamam gerekirse, eğer bu dava grubuna üye oluyorsanız, ki herkes oluyor şu anda, Trump'ın getirdiği bu yeni kurallar size uygulanmıyor. Yani siz hala ilk başvuruyu yaptıktan 150 gün sonra çalışma iznine başvuru yapıyorsunuz. Artı Amerika'ya yasa dışı girmiş olsanız bile ya da başvuru yapmak için bir yılı kaçırmış olsanız bile bu çalışma izninizi etkilemiyor bu tarz durumlar. Dediğim gibi bu gruba üye olmanın da herhangi bir sakıncası veya negatif etkisi yok sizin için. Şimdi bir toparlamak gerekirse şu şekilde. İltica başvurunuz eğer 150 günden fazla bir süredir beklemede ise 150. günden itibaren geçici çalışma izninize ve sosyal güvenlik numaranıza başvuru yapabiliyorsunuz. Bu başvuruların çıkması genelde 30 ila 60 gün arası değişiyor ve bu kartlar elinize geldikten sonra Amerika'da yasal şekilde çalışmaya hak kazanıyorsunuz. Amerika'da iltica başvurunuz ne kadar uzun süre devam ederse etsin, bu çalışma hakkınızı yenileme hakkına da sahipsiniz. Bir diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: peki Amerika'da ilk 6 ay içerisinde çalışabiliyor muyum ve çalışırsam ne olur şeklinde. 6 ay tabii ki çok uzun bir süre çalışmamak için. Herkesin kendini geçindirmesi gerekiyor. Bu yüzden ilticaya başvuran çoğu kişi çalışma hakkı olmadan da Amerika'da çalışıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, Amerika'da çalışma hakkı olmadan çalışmak tabii ki bir suç ve cezai sonuçlar doğurabilir. Ancak Amerika'da çalışma hakkı olmadan çalışmak iltica başvurusunun esasına herhangi bir olumsuz etkide bulunmaz. Örnek vereyim, ilticaya başvuran kişi başvurusunu yaptığında eğer çalışıyorsa, yani çalışma hakkı gelmeden çalışıyorsa, bunun iltica başvurusunun esasına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Yani iltica başvurusu sadece bu sebepten dolayı reddolmaz. Çünkü iltica başvurularında en önemli husus sizin geçmişte başınıza gelen kötü olaylar ile gelecek korkularınızı en iyi şekilde açıklamanızdır. İltica görüşmelerinde bu konulara önem veriliyor. Ama şunu söyleyeyim burada, çalışma izni olmadan çalışmak, var olan hukuki statünüzü, ki bu uluslararası öğrenci statüsü olan F1 ya da Work and Travel denen J1, turist statüsü olabilir. Bu statülerinizin ihlalidir tabii ki. Ve bu statüleri kaybetmiş olursunuz şayet çalışma hakkı olmadan çalışırsanız. Şimdi anlattıklarımı toparlamak gerekirse, öncelikle Amerika'daki iltica başvurunuzu yaptıktan 150 gün sonrasında çalışma hakkı ve sosyal güvenlik numaranıza başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Ve bu dokümanlarla beraber Amerika'da her türlü hukuki çalışma hakkınız oluyor. İltica başvurunuz isterse yıllar sürsün, çalışma hakkınız bütün bu süreç boyunca oluyor. İkinci olarak, İlk 150 gün öncesinde hukuki çalışma izniniz olmadan çalışmanın iltica başvurunuzun esasına herhangi bir negatif, yani olumsuz etkisi olmuyor. Ama dediğim gibi bu tabii ki bir suç ve cezai sonuçları olabilir.
Bu geçici çalışma izinleri hakkındaki soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim ve eğer başka sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına yapmayı unutmayın ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram'dan da sorularınıza cevap verme amaçlı günlük kısa videolar yayınlıyorum. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok sevinirim.